Selamlar Isaac Türkiye. Base Akademi Blue Code kısmına hoş geldiniz. Bu kısım aslında takım liderlerimize özel. Bu eğitimde kimle beraber olacaksınız? Kendimi tanıtayım. Ben Kerem. Tam ismim Faik Kerem Ağoğlu. Isaac Türkiye'de 2019-2020 döneminde MCBP Expansions olarak görev alıyorum şu anda. Yeni birimler direktörü olarak diyebiliriz. Birazcık daha detaylıca tanıtırsam kendime. 23 yaşındayım. Elazığlıyım. Elazığlı olmaktan gurur duyuyorum diyebilirim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Akrep burcuyum. Benim Isaac kariyerim nasıl? Ondan da hemen kısaca bahsedelim. Ben Isaac'e Mart 2016'da üye olarak girdim Isaac İstanbul'da. Sonrasında 2016 Haziran ayında Isaac Fast'ta Global Volunteer tecrübesini yaşadım. Sonrasında döndüm. Ekim 2016 yılında yine B2B marketing takım lideri olmuştum Isaac İstanbul'da. Sonrasında yönetim kurulu üyeliğine başvurdum. Finans ve yasallıktan sorumlu yönetim kurulu üyesiydim 2017'de Isaac İstanbul'da. Sonrasında 2018 yılı boyunca da Isaac Batı İstanbul'un, Isaac İstanbul West'in kurucu başkanlığını yürüttüm görev olarak. Aynı zamanda başkanlığımın ikinci yarısında da Isaac Türkiye'de NFP Chair olarak görev alıyordum. Şimdi 2019-2020 döneminde de Isaac Türkiye'de MCBP Expansions olarak görev yapıyorum. Yani genel olarak bakacak olursak 4. senemi tamamladım. 2016'da üye olarak girdiğim Isaac'te şu anda 2020'de Isaac Türkiye'de MCBP Expansions olarak görev yapıyorum. Konumuza dönecek olursak bugün Blue Code'da sizlerle beraber olacağız. Takım liderleri için aslında bir kitap. Takım liderleri ve menajerlerimiz için aslında. Takım liderlerinin bilmesi gereken her şeyi, takım standartlarını nasıl sunabilir, işte Isaac'in değerlerini anlayıp nasıl yaşatabiliriz, birazcık daha Isaac'in geliştirmek istediği bu yetkinlikleri nasıl oluşturabiliriz seviyelerle detaylıca bahsediyor olacağız aslında. Başlayalım tamamen artık. Blue Code aslında 3 aşamadan oluşuyor. 3 kısımdan oluşuyor diyebiliriz. The Team Behaviors, takım davranışları. The Team Standards, How to, takım standartlarını nasıl yaparız. Ve Team Leader Calendar diye aslında takım liderleri takvimi şeklinde anlatacak olacağız bu eğitimde aslında. Birazcık daha detaylandıracak olursak takım davranışları, biz takımlarımızda ne gibi yetkinlikler, ne gibi olaylar geliştirmek istiyoruz, bundan bahsediyor olacağız. Takım standartlarını nasıl yaparız, adım adım takım liderlerimize yardımcı olacak tamamıyla süreçleri anlatacağımız bir kısım var. Ve aynı zamanda takım liderliği takvimi de bunun içine dahil. Timeline'ımızın nasıl olması gerekiyor, takım liderleri göreve başlarken, görevi bitirdikten sonraki sorumlulukları neler, birazcık daha detaylandırıyor olacağız. Başlayalım. Takım davranışlarından bahsedecek olursak aslında Isaac'in geliştirmek istediği yetkinlikler ve Isaac değerleriyle beraber 2020 hedeflerine nasıl ulaşacağımızı detaylandırdığımız bir adım aslında. Şimdi bu 4 tane durumdan ziyade 4 tane özellik aslında Isaac'in üyelerinde geliştirmek istediği yetkinliklerle alakalı. Bunlar Isaac yetkinlikleri oluyor. Eğer gerçekten daha fazla detaylandırmak istiyorsanız altta şurada link var. Isaac Competence şeklinde. O linke tıklayabilirsiniz. Zaten oradan daha detaylıca görüyor olacaksınız. Çünkü aslında şu anda bahsedeceğim bu Isaac Competence'ların 2 tane aşaması var. Bir tanesi Mind dediğimiz akıl alakalı. Bir de hand dediğimiz birazcık da işte fonksiyonel yetkinlikler, fonksiyonel bilgi seviyeleriyle alakalı. Ama bizim Isaac olarak yetkinliklerimizin neler olması gerekiyor? Agility yani çeviklik, growth işte geliştirme ve büyütme dediğimiz şeyler. Empati, zaten empati biliyorsunuz. Eagerness da işte şevk, heves ve istek aslında. Agility'den bahsederken nelerden bahsediyoruz? Aslında problemleri çözerken birazcık daha hızlı adım alarak, tabii ki de doğru adım alarak, çevik ve net bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Ve tamamıyla süreçlerin devamlılık için net bir çözüm oluşturmamız ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İhtiyaç durumlarında gelişime ve esneklik için
esnek olmamız gerekiyor diyebilirim. Growth kısmında da tamamıyla aslında birbirimize karşı hesap verebilir oluşumuz, verilerle konuşabilmemiz, birazcık daha nedenlerle konuşabilmemiz, tamamıyla ortak amaca ulaşmak için ve aslında sürdürülebilir kararlar alırken performansımızı geliştirmeye yönelik şeyler diyebiliriz. Empati kısmımızda da aslında ne olursa olsun müşterilerimizi her zaman birinci önceliğimiz olarak almamız, diğerlerinin fikirlerini ve değerlerini önemsememiz ve tamamıyla birbirimize büyüme konusunda, gelişim konusunda yardımcı olmamız. Eagerness dediğimiz kısımda da, isteklilik, heves kısmında da tamamıyla birbirimizle beraber ambition'ımız, hedefimiz için tamamıyla katkı sağladığımızdan emin olmamız, daha fazlası için koyduğumuz hedeflerin daha fazlasına ulaşabilmek için daha fazlasına gitmemiz ve tamamıyla hedeflerimizi odak olarak almamız diyebiliriz. Bunların detaylarına dediğim gibi linkten ulaşabilirsiniz. Bunların aslında çünkü seviyeleri var. Level 0'dan level 5'a kadar, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kadar şeyleri var, seviyeleri var. Onları detaylıca bu linkten inceleyebilirsiniz. The Team Standards How To, yani ikinci kısma geçecek olursak da aslında 9 sayfa boyunca tamamıyla her bir takım standartları aşamasında, işte Building, Performing ve Closing aşamasında her birinde neler yapmamız gerekiyor, bunları detaylıca bakacağız. Biliyorsunuz zaten takım standartlarımız 3'e ayrılıyor. Building, Performing, Closing. Building kısmında Team Creation, Team Plan, Individual Plan, yani takımın oluşturulması, takımın planı ve bireysel planlama. Performing kısmında da işte sonuçların değerlendirilmesi, performansın takip edilmesi ve destek sistemi, Results Evaluation, Performance Tracking ve Support System dediğimiz. Closing kısmında da Team Debrief, Transition ve Individual Debrief. Team Debrief dediğimiz işte takımın birazcık daha sonuçlandırması, özetlemesi. Transition kısmımız handover, yani görev teslimi bizden sonra gelecek kişiye, ve Individual Debrief de bireysel, aslında bireysel olarak kendimizin bu tecrübesini özetlememiz. Şimdi birazdan 9 sayfa boyunca çok fazla şey olacak. Metin yer alıyor aslında kitapçının içerisinde. Bunun hepsini teker teker okumayacağız aslında, ama tamamıyla eğer mesela bir takım lideri olarak hangi aşamada, yani takım standartlarının hangi aşamalarını bilmiyorsanız veya aklınızda soru işaretleri varsa buradan detaylıca bakabilirsiniz. Zaten linki de yine paylaşıyor oluruz. Bir Drive dosyası içerisinde bu bookleti, kitapçığımızı, Team Blue Code'u oradan erişebilirsiniz ne zaman isterseniz. Tamam, başlayabiliriz artık ikinci kısmımıza. Team Creation kısmında biliyorsunuz öncelikle bir Transition kısmımız var. Evet, görevimize geldik takım lideri olarak, ama bu görevin sorumlulukları neler, neleri anlamamız gerekiyor, hedeflerimiz neler, bunu değerlendireceğiz. Burada aslında ilk iki haftada bunu yapmamız, tamamlamamız gerekiyor aslında üyelerimizle beraber. Core Competence ve Functional Skills dediğimizde de az önce Core Competence'ları söyledik zaten. Agility, Growth, Empathy ve Eagerness, işte çeviklik, geliştirme, büyütme, empati ve şevk, heves, istek dediğimiz şeyler ve aynı zamanda Functional Skills'lerimiz, yani fonksiyonelimize ait ne gibi bir bilgiye ihtiyacımız var, ne gibi bir eğitime ihtiyacımız var. Bu da bunun içine dahil oluyor Team Creation kısmında. Takım kuralları tamamıyla Isaac değerlerinden bağımsız olmayacak şekilde birazcık da Isaac değerlerini yaşatacağımız, takım içerisindeki kurallarımızı belirleyeceğimiz bir alan Team Creation kısmında. İkinci kısım Team Plan kısmında da her bir süreç için aslında takımın amacı, takımın hedefi, takımın stratejileri, iş tanımlarımız, takım lideri olarak iş tanımlarımız, işte üye olarak iş tanımlarımız, timeline'ımız nasıl olacak, ne kadar süreyle biz görev alıyor olacağız, bütçemiz nedir, takım olarak bütçemiz nedir ve takımın gelişim planları, bunları detaylıca incelememiz gerekiyor Team Plan kısmında aslında. Takım bir araya geldi, evet eyvallah, ama amacı ne olacak? Tamamıyla net bir ambition'ımızın sahip olmamız gerekiyor. Takımımızın hedefi ne olacak? Sonuçta şubenin hedefinden bağımsız bir hedef olmaması gerekiyor. Şubenin hedefiyle bağlantılı bir hedefimiz olmalı. Takım olarak bir araya geldik. Daha iyisini yapmamız için, daha büyük sonuçlar alabilmemiz için, daha kolay, daha hızlı sonuçlar alabilmemiz için takım stratejilerimiz ne olacak? Bunu da detaylandırmamız lazım. JD'lerimiz ne olacak? Üyelerimize farklı farklı JD'ler verebiliriz. KPI'lerimiz ne olacak? Haftalık, aylık, bunun takibatı nasıl olacak? JD'leri net bir şekilde üyelerimize ve takım liderlerimize açıklamamız gerekiyor. Timeline'ımızda dediğimiz gibi her ay ne yapacağız, ne edeceğiz, işte ne zaman
başladık, ne zaman bitiriyoruz. Bütçemizde de birazcık daha bu dönem boyunca herhangi bir gidere, gelire ihtiyacımız olacak mı veya kazancımız olacak mı, bunun netleştirilmesi ve takım gelişim planlarında da tamamıyla evet bu takım bir araya geldi ama bu takımdaki insanlar birbirlerini de geliştiriyorlar. Takım olarak bir gelişim göstermemiz gerekiyor. Takımın gelişim hedefi ne olacak? Team plan dediğimiz kısım da bu. 3 tane kısmı var zaten building. Şu an 2'deydik. Şu an 3.'süne geçiyor olacak olursak building kısmında aslında her bir takım lider, yani her bir takım liderimizin her bir üyesinin aslında bireysel planlamasını da yapması lazım. Initial LDA'yı çözmemiz gerekiyor üyelerimiz olarak. Hep beraber, yani bütün üyeler. Bunu zaten Expo'da tamamıyla atanmış oluyor. Eğer üye olarak atandığınız takdirde LDA'yı çözmemiz gerekiyor. Üyelik LDA'mizi. Burada da tamamıyla biliyorsunuz Isaac'in geliştirmek istediği liderlik gelişim özellikleri 4 tane. Bununla alakalı bir LDA çözümümüz var üyeler için. Çünkü ilk başta Isaac tecrübesinde de LDA sonucunu görmemiz gerekiyor ki takım liderliği veya üyelik tecrübemiz bittikten sonra da bizim nasıl bir gelişimimiz olmuş onu gözlemleyebilelim. O yüzden Initial LDA'yı doldurmamız da gerekiyor ve sonrasında da PDP'yi de uygulamamız gerekiyor. Evet, bizler buraya üye olarak geldik ama aslında bizim burada kişisel gelişimimize de önem göstermemiz gerekiyor. Yani bu üyelik veya takım liderliği süremiz boyunca nasıl bir gelişim göstermek istiyoruz? Kişisel gelişim planımız ne olacak? Bunun sürekli olarak takip edilebileceği her birebirlerinizde, yani üyelerinizle yapacağınız her birebirinizde kişisel gelişimlerini de takip edeceğiniz bir plan oluşturmamız gerekiyor. Building kısmı bu şekildeydi. Şimdi performing kısmına geçecek olursak dördüncü kısımda, yani aslında Results Evaluation kısmına bakacak olursak burada yapacağımız şeyler Practical Learning. Şimdi bilmiyorum biliyor musunuz? Aslında bir teori var. Yani insanlar bir şeyi öğrenmek istiyorlarsa bunun %70 pratik yaparak öğreniyorlar. %20 başkasının yaptıklarını görerek, inceleyerek, %10 da teorik eğitim alarak yapıyor. Yani aslında biz üyelerimizin kapabilitesini görmek istiyorsak, iş yapabilmelerini istiyorsak veya birazcık daha gerekliliklerini yerine getirmelerini istiyorsak, iş tanımlarını yerine getirmemizi istiyorsak onlara pratik deneyimler sunmamız lazım. Yani practical learning alanları sunmamız lazım. Bununla beraber tamamıyla öğrenmiş olacaklar. O yüzden bu practical learning alanlarını sağlamamız lazım. Team working time dediğimiz tamamıyla takımca beraber çalışacağınız zamanlar ayarlamamız gerekiyor. İşte örnek veriyorum. Çarşamba günü ofise gelip hep beraber arama yapacağız veya işte takımca hep beraber mülakatları değerlendiriyor olacağız vesaire vesaire. Team working time'ın da tamamıyla yine takım liderimiz tarafından ayarlanması gerekiyor. Team incentive system dediğimizde takım içerisinde R&R sistemi gibi düşünebilirsiniz veya işte inisiyatif alan birinin ödüllendirmesi gibi de düşünebilirsiniz. Üyelerimizin birazcık da hedeflerine ulaştıktan sonra onların takdir edilmesi, teşekkür edilmesi Team Incentive sisteminin içerisinde yer alıyor. Bunu da tabii ki de TMYK'mızla beraber detaylandırabilirsiniz her biriniz kendi takımınızın içerisinde. 5 numaraya gelecek olursak performance tracking kısmımız. Accountability system tamamıyla birbirimize hesap verebilir olmamız gerekiyor. Net olmamız gerekiyor. Yani tamamıyla takımdaki herkesin, her bir üyenin ne iş yaptığını detaylıca bilmesi gerekiyor. Görev tanımlarının, KPI'lerinin net olması gerekiyor. Individual trackinglerimizin takım liderlerimiz tarafından üyelerimize yapılması gerekiyor. Team Weekly Review tamamıyla zaten her hafta takımca toplandığınız zaman bu hafta takımın başarılarını veya başarısızlıklarının prosesini, sürecini konuşmamız gerekiyor. Team Weekly Review'larımızı yapmamız gerekiyor. Yani aslında bu bizim yaptığımız haftalık takım toplantımız diyebiliriz. Team Monthly Review'larımızda da aslında takımca hep beraber aylık olarak aylık toplantımızı yapmamız gerekiyor. Haftanın son toplantısını Monthly Review şeklinde yapabilirsiniz. Aylık toplantı şeklinde. Aylık hedeflerinizden bahsedip nerelere ulaştınız, nerelere ulaşmadınız bunları detaylandırmanız. Ve de quarterly review da yapmamız gerekiyor. Evet, 3 aylık süre boyunca aslında takım neye ulaştı, neye ulaşamadı, yeniden planlama yapmamız gerekiyor mu, hedeflerimizi, amaçlarımızı değiştirmemiz gerekiyor mu vesaire, bunları tamamen gözden geçirebileceğiniz bir alan yaratılması önemli. Şimdi sağ taraflarda when to do it'ler var. Onu zaten birazdan Team Leader Canon'da detaylıca açıklıyor olacağım.
Support sisteme gelecek olursak 6 numarada lead space'leri yaratmamız gerekiyor. Lead space dediğimiz şey işte hep beraber oturalım ağlayalım değil. Sakın böyle anlamayın, yanlış anlaşılmasın. Tamamıyla bizim aslında takımımızdaki üyelerin liderlik özelliklerini, bu 4 tane liderlik özelliğini işte kişisel farkındalık, empowering others, çözüm odaklılık, dünya vatandaşlığı, bu geliştirmek istediğimiz liderlik özelliklerini takım üyelerimizle beraber takımca geliştirebileceğimiz alanlar yaratılmasıyla alakalı bir durum, bir toplantı, bir gün ayarlaması gerekiyor. Bu da takım liderliğimizin sorumluluğunda. Team meeting zaten sorumluluğumuzun başı, en çok önem göstermemiz gereken şey. Team meetinglerimiz haftalık, aylık, çeyreklik olarak toplanmamız gerekiyor. One to one'lar tamamıyla birebirlerimizi de yapmamız gerekiyor takım lideri olarak üyelerimizle. Onların PDP'lerini kontrol etmemiz, kompetance'larımızı, yetkinliklerini, fonksiyonel yeteneklerini gözden geçireceğimiz, onlara feedback vereceğimiz, feedback alacağımız da aynı zamanda alanlar olması gerekiyor. Tamamıyla bu bireysel takibat toplantılarını yaparak one to one'larda nelerden bahsedebilirsiniz? Dediğim gibi az önce fonksiyonel yetkinlikler eksik var mı, fazla var mı, nasıl hissediyor olabilir? Competence'lar, agility, işte çeviklik, gelişim, büyüme, empati, şevk, heves, istek, eagerness az önce başta da açıkladım. Bu Isaac yetkinliklerinin durumu, eksikler var mı, fazlalar var mı? Bunları detaylandırabilirsiniz. Hem kendinize takım lideri olarak alabileceğiniz hem de ona feedback verebileceğiniz alanlar da bunun içine dahil birebirlerde ve performanslarını takip edebileceğiniz, operasyonel KPI'lerinin sonuçlarını, performanslarını, üyelerinizin performanslarını takip edeceğiniz bir birebir geçirmemiz gerekiyor. Team Days'ler takımca beraber, hep beraber takımca vakit geçireceğiniz alanlar aslında. Feedback'lerde zaten one to one'lar sırasında alacağınız 360 derece olacak şekilde, yani hem takımdaki diğer insanlara hem takımdaki diğer insanlardan takım lideri olarak, çünkü sizde toplanıyor olacak bütün feedbackler. Aynı zamanda kendinize de feedback alabileceğiniz alanların yaratılmış olması gerekiyor support sistemde. Closing kısmına geçecek olursak 7. kısımda team debrief kısmı var. Evet, takımımız bitti artık, closing yani görev sorumluluğumuz bitişe yaklaşıyor. Yaptığımız sonuçların raporlanması gerekiyor. Çünkü sizden sonra gelecek departmanın takım lideri ve üyelerinin aslında sizin ne yaptığınızı bilmesi gerekiyor. Çünkü birazcık daha hangi sonuçlara ulaştınız, yaptığınız hangi stratejilerle sonuç aldınız, sonuç alamadınız, verileriniz ne oldu, ana sonucunuz neydi, ana öğrenim noktalarınız neydi? Birazcık daha çok daha detaylı bir rapor hazırlamamız gerekiyor aldığımız net sonuçlarla alakalı. Sonrasında zaten biz building aşamasında belirlemiştik takımın gelişim planı ne olacak diye. Bunu da review yapmamız gerekiyor, gözden geçirmemiz gerekiyor ve son olarak da final feedbacklerimizi bireysel olarak takımsal içerisinde hem takım yönetim becerilerine yönelik hem de liderliğe yönelik feedbacklerimizi sağlamamız gerekiyor. Transition'da tamamıyla sizden sonra yerinize gelecek kişiye takım lideri olur, üyeniz olur vesaire. Ona yapacağınız bilgi ve yetkinlik ve yetenek transition'ı vermemiz gerekiyor. Çünkü tamamıyla eğitimlerimiz takım liderlerinden takım liderlerine, işte yönetim kurulu üyesinden takım liderine vesaire geçiş aşamasında eğitimlerimizin tamamlanmış olması gerekiyor ki sürdürülebilir davranalım. Bu da Isaac değerlerinden bir tanesi. Sizden sonra gelen insan sizin yaşadığınız problemleri yaşamasın, departmanı daha ileriye taşıyabilsin. Aynı zamanda ikinci kısımda da işte documents dediğimiz tool'larımız, belgelerimiz, işte kullandığımız sistemler, araçlarımız, bunların transition'ı aktarmamız gerekiyor. Ve daha iyisini yapabilmemiz için bir sonraki adımlarda daha ileri gidebilmemiz için siz taraflı vereceğiniz aslında öneriler şeklinde. Individual debrief kısmında da, yani son olarak Team Standard'da da closing'in 9. aşamasında final LDA'miz var. Biliyorsunuz zaten building kısmında başta çözmüştük. Bizim detayımız ne olacak? Yani evet, liderlik gelişim organizasyonuyuz Isaac. Üyelikte de bir liderlik gelişim tecrübesi alıyoruz. İlk başta çözdüğümüzde LDA'mizin skorları, yani sonuçları neydi ve sonda ne oldu? Final LDA'de de bunu görüntüleyebiliyorsunuz bitirdiğiniz zaman tecrübenizi. Ve zaten dediğim gibi building kısmında da başlatmıştık Personal Development Plan'imizi ve bunun da tamamıyla artık review'unu, yani yeniden gözden geçirmesini tamamlamış oluyoruz.
Şimdi bu takım standartlarından bahsettik ama aslında birazcık daha bu Blue kodun, yani başta bahsettiğimiz 3. kısmından son kısmına geçiyor olacak olursak Team Leader Calendar'a geçiyoruz. Yani takım liderinin takvimi nasıl olmalı? Biliyorum bazı şubelerimize takım liderliği 6 ay, bazıları 3 ay vesaire. En azından burada bahsedeceğimiz şey, farklılıklar olabilir yani. Burada bahsedeceğimiz şey birazcık daha her bir takım standartları aşamasında nedenlerimiz ne, neler yapmamız gerekiyor, bunları detaylandırmamız gerekiyor. Takım standartlarını aslında bir zaman çizelgesinin içine koyduğumuzda bir takım liderinin rutinleri ne olmalı, bunu gözden geçiriyor olacağız. Building kısmında evet, takım lideri olarak seçildiniz. İşte üyeleriniz henüz daha gelmeden önce 0. haftada, 1. haftada ve 2. haftada tamamıyla işte transition'larınızın tamamlanmış olması gerekiyor. Hem sizin transition'ınız hem de üyelerinizin transition'ları. Takım lideri olarak seçildiğinizde transition'ınızı, core competence ve yani Isaac yetkinlikleri ve fonksiyonel yeteneklerinizin bilinmesi ve stratejilerinizin oluşturulması gerekiyor. 0. haftada yine üyeleriniz için bir transition ayarlamanız gerekiyor ve takım planınızı oluşturmanız gerekiyor. 1. haftada yine transition'a devam ediyorsunuz. Onlara pratik deneyimler sunacağınız alanlar yaratıyorsunuz ve takım kurallarını oluşturuyorsunuz. 2. kısımda da, 2. haftada da yine pratik deneyimlere devam ediyorsunuz. Takım toplantılarınıza başlıyorsunuz ve haftalık takım toplantılarını detaylandırıyorsunuz. Birebirlerinizi yapmaya başlıyorsunuz ve individual tracking meetinglerinizi de yapmış oluyorsunuz 2. haftada. Zaten bu yeşil kısım building kısmı. Ondan sonrasında week 3 ve week 4, yani 3. hafta ve 4. haftaya geçtiğimiz zaman artık performing aşamasına geçiyoruz. Burada da takımca beraber çalışacağınız zamanlar yaratıp yine takım toplantılarını yapacağınız alanlar var. 3. ve 4. haftada artık tamamen takım performansa geçmiş oldu. 1. ayı bitirdik. 2. ayımızın ilk haftasında yine takım toplantılarımıza ve aylık toplantımızı yapıyor olacağız ve takımca beraber çalışma zamanları düzenliyor olacağız. 2. haftada yine team meeting, haftalık takım toplantımız, birebirlerimiz, individual tracking meetinglerimiz, bireysel takibat toplantılarımız ve takımca beraber çalışacağımız alanlar. 3. haftada yine team working time, takımca beraber çalışacağımız alanlar, takım toplantılarımız. 4. haftada yine aynı şekilde geçerli. 3. ayımıza gelecek olursak 1. haftada yine takım günleri, team day düzenlememiz gerekiyor. Takım toplantımızı düzenlememiz gerekiyor ve team quarterly review için planlar yapmaya başlamamız gerekiyor. 2. haftada takım toplantımız, yine haftalık takım toplantımız, birebirlerimiz, individual tracking meetinglerimiz, takımca beraber çalışacağımız alanlar. Gördüğünüz gibi team working time her zaman var. O yüzden takımca mutlaka haftanın bir günü ortak olarak çalışacağınız zaman belirlemeniz gerekli. Bu zaten takımın bir arada tutulması için en büyük kaynak olabilir diyebilirim size. Takım toplantılarımız yine haftalık olarak devam ediyoruz yapmaya. Closing kısmına gelmeden önce sizin pozisyonunuza gelecek bir takım lideri seçilmiş oluyor. Ona transition vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda işte Isaac yetkinlikleri, fonksiyonel becerilerinin anlatılması, stratejilerin anlatılması. Yine closing aşamasının 1. ve 2. haftasında da yine aslında performing ile beraber ortak ilerliyor bu son ayın ilk 2 haftası. Yani orada da herkes işini bırakıp hadi closing'e geçtik değil. Yine performans göstermeye devam ediyoruz tabii ki de. Yine takım toplantılarımızı, aylık toplantılarımızı yapıyoruz. Yine takımca çalışma alanlarımızı düzenliyoruz vesaire vesaire. 3. haftadan itibaren artık raporlama yapmaya da başlamamız gerekiyor. Performans gösterirken yaptığımız işte bu 3 aylık 4 aylık sonuçların raporlaması, bizden sonraki gelecek insanlara rapor verebilmemiz, her bir üyemizden, her bir takım liderimizden bunun detaylıca almamız gerekiyor. 4. haftada da yine takım toplantılarımıza devam ediyoruz. Team Day'imizi son kez düzenliyoruz. Ve son olarak da birebirimizi yapıp individual tracking'lerimizde işte final LD'mizi kontrol ediyoruz. PDP'mizi kontrol ediyoruz. Böylelikle de detaylandırıyoruz diyebilirim. Şimdi detaylıca söylemek olursa bunun bu Blue Code kitapçının paylaşılması gerekiyor sizlerle. O yüzden linkini de ekliyor oluruz mutlaka. Size tavsiyem, yani ben burada yaklaşık 23-24 dakikadır anlatıyorum ama bunun içinde çok fazla metin var. Yani detaylıca girip bakmamız gerekiyor. Yani takım lideri olarak hangi aşamada nelerde problemimiz var veya işte zaten takım standartlarının yerine getirmediğiniz zaman herhangi bir aşamasında bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden takım lideri olarak
takım standartları kısmında hangi aşamada problem yaşıyorsunuz burada detaylıca girip bakabilirsiniz. Yani işte birebir derken nelerden bahsediyoruz, işte team debrief derken nelerden bahsediyoruz, one to one yapacağım ama içeriği ne olacak bilmiyorum derken nelerden bahsediyoruz, hadi lead space'leri düzenleyelim dediğimiz zaman nelerden bahsediyoruz veya team day yapmak istiyorum ne yapacağım, bunların hepsi burada detaylıca var. O yüzden mutlaka ben burada ne kadar açıklasam da sizin girip bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Genel olarak benim paylaşacaklarım bu kadardı. Icehacker'lar için yaratılan ve daha iyi Icehacker'lar yetiştirmek için yaratılan bir Blue kodu sizlerle paylaştım. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.